1997 yapımı Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum, 28 yıldır korku seçkileri arasında yer almaktadır. Film, Louis Dunkin'in 1973 tarihli romanından uyarlanmıştır. Bir kıyı kasabasında gece vakti yol açtıkları bir kazanın ardından ölen yabancının cesedini denize atan 4 gencin hikayesi anlatılır. Bu olayı kimseye anlatmamaya karar verirler. Ancak bir yıl sonra içlerinden birine gelen mesaj sırrın açığa çıktığını vurgular. Notta, geçen yaz ne yaptığını biliyorum yazmaktadır. Film, romanın ağır ilerleyen gizemli yapısından farklı olarak şiddeti yüksek bir slasher'dır. Balıkçı kıyafetli birisi kancasıyla gençleri tek tek öldürmeye başlar. 1998'deki devam filmi Geçen Yaz Ne Yaptığını Hala Biliyorum ile 2006'da video için çekilen Geçen Yaz Ne Yaptığını Her Zaman Bileceğim ve bir de televizyon dizisinden sonra yeni kuşak seyirci için 2025 yapımı film karşımızda. İlk iki filmin devamı niteliğinde. Yine aynı turistik kasaba, Southport. Aradan geçen yıllarda katliam unutulmuş. Bir emlak kralı ciddi yatırımlar yapmış. İşte içlerinden birinin de bu zengin adamın oğlunun olduğu 5 genç 4 Temmuz gecesi ıssız ve tehlikeli yolda bir kazaya sebebiyet verirler. Yine tanımadıkları bir kişi ölür ve olayı sır olarak saklarlar. Tarih tekerrür eder. Bir yıl sonra evlenmek üzere olan kıza not gelir. Balıkçı da kancasıyla ortaya çıkar. Aynı Çığlık serisinin yeni kuşaklar için çekilen filmlerinde olduğu gibi eski nesil devreye girer. Gençler ilk katliamın son hayatta kalanından bir psikoloji profesörü ve travma uzmanı olan Julie James'ten yardım isterler. Tabii bir de yine ilk hikayeden bildiğimiz ve kasabada ama gölgelerde yaşayan Ray Branson'ın desteği gerekecektir. Filmin artılarından biri eski karakterleri canlandıran Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr. ve karakteri ölmüş olmasına rağmen bir şekilde Sarah Michelle Gellar'ı yeni oyuncularla buluşturması. Ortak yazar ve yönetmen Jennifer Keaton Robinson genç kadınları öne çıkarmış. Daha güçlü, baskın ve sürprizliler. Popüler kültür referansları ve sosyal medya göndermeleri de oldukça iyi. Ancak filmin kesinlikle bir çığlık tadında olmadığını söylemeliyim. Vicdan ve intikam temaları çevresinde dolaşan enerjisi yüksek bir gevezelik söz konusu. Ama bu gevezeliğin içi dolmuyor. Beni düş kırıklığına uğratan ilk filmin karanlık tonunun yerini fazla reklam aydınlığı ve renklerine bırakması oldu. Mankenlik ajansından gelmiş gibi duran erkekler ve oyunculukları abartılı kadınlar hikayenin hem şiddetli hem de sarkastik olması gereken yapısını dağıtmışlar. Seyircinin ürkme, irkilme, gözünü kaçırma gibi tepkiler vereceğini sanmıyorum. Bana göre serinin vasat bir geri dönüşüyle karşı karşıyayız.